Apple M3 serisiyle gerçekten şov yaptı. Herkese merhaba dostlar. Ben Ozan. Dünyanın en güçlü laptopu tanıtıldı. M3 işlemcili MacBook Pro'nun tüm özellikleri ve fiyatına yakından bakacağız. Bana destek vermek, bu tarz içeriklerden anında haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İlk olarak tasarımsal açıdan yine oldukça premium hissettiren üst segment laptoplarla karşılaşıyoruz. MacBook Pro tamamen alüminyum kasayla birlikte geliyor. Tasarım olarak önceki modelle birebir aynı. Zaten buradaki en önemli detay donanım tarafında. Bu laptopların devrimi kesinlikle M3 serisi. M3, M3 Pro ve M3 Max olarak 3 farklı işlemci tanıtıldı. Tüm M3 işlemciler 3 nanometre mimari ile birlikte geliyor. Render tarafında aradaki fark büyük. M1 Pro'ya oranla 2,5 kat, M2 oranla da neredeyse 2 kat daha yüksek bir performansa sahip. Performans anlamında şu anda M2 Pro işlemcilerde gayet yeterliyken yeni MacBook Pro'yu ayıran en önemli detay verimlilik kısmında. M2 oranla %30, M1'e göre de %50 daha verimli. Yani çok daha yüksek bir performansı daha az güç tüketerek alabiliyoruz. Yeni nesil Intel işlemcilerden de 2 kat daha verimli. Bu laptoplar genel anlamıyla video render, mühendislik, mimarlık, 3D modelleme, yani profesyonellere yönelik diyebilirim. O yüzden bataryada performans kadar önemli bir etken. Windows laptoplarda tam performansı genel olarak şarjda alabiliyoruz. Ama MacBook Pro şarja takılıyken de bataryada da hiçbir şekilde performanstan bir kayıp vermiyor. M3 Max aslında daha çok prodüksiyonla üst seviye profesyonel işlerle uğraşıyorsanız sinema, kurgu tarafında inanılmaz performanslı. M2 Max ile bile aradaki performans farkı 2,5 kata kadar çıkıyor. M3 Max'in grafik işlemcisini 40 çekirdeğe kadar çıkartabiliyoruz. Yani performansın neredeyse sınırı yok. Yapay zeka güncel mimari hız artışının yanında tüm M3 işlemcilerde Ray Tracing desteği olacak. Yani RTX serisi kartlarda gördüğümüz ışın izleme teknolojisi 3D modellemede, oyunlarda, görsellerde detaylar daha belirgin olacak. Yeni MacBook Pro'larla PC tarafındaki oyunları da rahatlıkla oynayabileceğiz. Yani artık sadece iş bilgisayarı değil, oyunlarda da iyi bir performans verecek. İlerleyen zamanlarda PC tarafındaki oyunlar Mac için de optimize edilir. Batarya performansı olarak da rakiplerinden net şekilde ayrışıyor. Tek şarjda 22 saate kadar batarya deneyimi alabileceğiz ki şu anda MacBook Pro'nun M1 Pro versiyonunu kullanan bir editör olarak batarya performansı yoğun çalıştığımda bile bir günümü rahatlıkla çıkartıyor. Aynı kasa, aynı batarya, aynı çözünürlükle M3 Pro'nun verimliliği birleştiğinde kesinlikle daha iyi bir deneyim alabileceğiz. RAM tarafında M3'te 24, M3 Pro'da 36, M3 Max'te de 128 GB'a kadar RAM'i yükseltebiliyoruz. Tabi buna bağlı olarak fiyatlar katlanıyor. Fiyatlara geldiğimizde M3 işlemcili baz model 1599 dolarken M3 Pro 2000 dolar. Ülkemizde de fiyatlar vergilerle birlikte M3 MacBook Pro 62.000, M3 Pro işlemcili 14 inç MacBook Pro'da 78.000 olacak. 16 inçlik modelde M3 işlemci yok. Burada direkt olarak M3 Pro'dan başlıyoruz. Amerika'da 2500 dolarken ülkemizde 95.000 TL. M2 işlemcili MacBook Pro'larda globalde aynı fiyata çıkmıştı. Fakat bu sefer 16 GB değil 18 GB RAM ile birlikte geliyor. M3 Max'e çıktığımızda da 130.000'den başlayan fiyatları görebiliyoruz. Açıkçası MacBook Pro'ya bu fiyatlar değer mi derseniz, eğer bu laptoptan para kazanmıyorsanız M2 işlemci MacBook Air hala mantıklı ama video render, mühendislik, mimarlık, yazılım için uzun ömürlü performans ve batarya olarak piyasanın en iyi cihazını istiyorsanız M3 Pro ve M3 Max işlemcili MacBook Pro'lar muazzam laptoplar ve fiyatlarına oranla sunduklarını düşündüğümde 15 Pro Max 76.000 TL iken MacBook Pro'lar gerçekten uygun kalıyor. Zaten ekran tarafında 120 Hz ProMotion ekran, mini LED panel gibi diğer noktalarda da en azından şu anlık geliştirilebilecek herhangi bir detay yok. O yüzden Apple tamamen donanıma odaklanmış. Bana sorarsanız M3 serisi M2'den çok daha başarılı olmuş. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yeni M3 MacBook Pro sizce alınır mı? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Bana destek vermek, gelecek videolardan anında haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ben Ozan ve bir sonraki videoya kadar hoşça kal.